Online kurs videomuzun ikinci bölümü bu arkadaşlar. Bu bölümde bildiğiniz üzere temamızı özelleştirecektik. Sayfamızı biraz böyle özelleştirelim. Türkçeleştireceğimiz kısımlar vardı. Sayfalar, yazılar vardı. Onları bir Türkçeleştirelim. Footer, ondan sonra header kısımlarında işte yapacağımız özellikler var. Eğer siz hoşunuza gidiyorsa tabii ki varsayılan temayı tabii ki kullanabilirsiniz ama eğer değiştirmek isterseniz de nerelerden ne yapabilirsiniz onları göstermeye çalışacağım en azından. Ben normalde yapmıştım biliyorsunuz Localhost'ta. Şimdi normal web'de bunları göstereceğim. Yani nerelere nereden ulaşılır bir logomuzu falan yapalım. Onları koyalım, resimleri falan işte. Bu arada birinci videoyla ikinci video, yani bu video arasında ben sayfada kursları biraz düzelttim. Normalde varsayılan gelen kurslarda biraz hani yabancı kelimeler vardı. Artı tek tipti. Ben onları biraz farklılaştırdım. İşte konular ekledim, dersler ekledim falan. Ama video falan eklemedim tabii ki. Başlıkları falan değiştirdim. Bunları yaptım. Onları sizin de zaten birinci videoda göstermiştim. Çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz durumlar bunlar. Olaylar zaten. Bu videoda yalnızca temanın özelleştirilmesini yapacağım. Ayrıca videoya başlamadan önce de birinci videoda da söylemiştim arkadaşlar. Bu WooCommerce satış, yani yaparken satacağınız kursları WooCommerce eklentisi üzerinde kullandığı için, yaptığı için WooCommerce'i istediğiniz gibi bir sürü eklenti var. Özelleştirebileceğiniz eklentiler var. Bunları tabii ki seyredin arkadaşlar. Kanalımda bu tip videolar var zaten. Oradan da bulup öğrenebilirsiniz. WooCommerce'e nasıl eklemeler yapabilirsiniz ya da işte ödeme sayfasını, bunları nasıl değiştirirsiniz falan, bunları seyredebilirsiniz arkadaşlar. Uzun lafın kısası ne yapıyoruz? Hemen uyarımızı yapalım ve videomuza başlayalım arkadaşlar. İnternetteki online kurs sayfamız bu şekilde. Başlamıştık zaten. Birinci videomuzda işte bu temamızı yüklemiştik arkadaşlar. Bu temayı biraz düzelteceğiz. Yani İngilizceden Türkçe'ye çevireceğiz. Sayfaları biraz değiştireceğiz. Hatta şöyle göstereyim, bakın. Bu lokalde benim kurduğum, lokalde derken aslında demo olarak kurduğum, bu da aslında internette aslında ama tabii demo sayfa olarak gözüküyor. Bu şekilde bir temayı değiştirmiştik, bir şeyler yapmıştık, sayfaları değiştirmiştik, işte sayfalarımız falan var, kurslar var, onlar giriş işte var. Footer kısmını biraz değiştirdik. Burada işte menüler falan ekledik. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen geldik kontrol panelimize. İlk önce nereden başlayalım arkadaşlar? Nereden düzeltmeye başlayalım? Kategorilerden, etiketlerden falan başlayalım. Yani header kısmını bir düzeltelim. Ondan sonra sayfalar kısmını falan düzeltelim. Sonradan yavaş yavaş gidelim. Gelelim şimdi sayfalar, tutor, evet, kurslar, kurs paketi, kategoriler, etiketler. Etiketlere bir gelelim bakalım şimdi. Ya burada tabii bir sürü şey var. İngilizce bunlar. Bunları şöyle komple bir silelim arkadaşlar. Yeniden bir etiket sistemi oluşturalım. Silelim bunları. Evet, etiketler silindi. Oraya yeni etiket mesela ekleyelim. Ne ekleyelim? Kişisel gelişim. Kişisel gelişim diyelim. Ondan sonra yazılım diyelim. Ya bunu tabii siz sayfanıza göre değiştireceksiniz. Yazılım, sağlık. İşte birkaç tane yapalım. E-ticaret. Ne vardı kurslarımızda şöyle? Tamam, yaratıcılık, temel fotoğrafçılık falan işte. Fotoğraf diyelim. Fotoğrafçılık, yazar, yazarlık. Kafadan atıyorum tabii ki. Tamam, bunlar böyle bir etiketler oluşturduk. Kategorilere geçelim. Kategorileri bir değiştirelim şimdi. Orada isterseniz bunları komple silelim. Yeniden bir kategori oluşturalım. Ondan sonra zaten kurslarımızı kategorilere atarız. Silelim. Uygula. Tamam. Yazılım. Dedik. Ondan sonra sağlık diyelim. İşte ne var başka? Kişisel gelişim.
Başka yazılım, kişisel sağlık. Başka ne var? İnternet diyelim. Sallayalım. İnternet. Tamam, bu kadar yeter. 4 tane yeter. 4 tane de kategori oluşturduk. Gelelim şimdi kurslar. Sayfalara bir gelelim. Sayfalarda birinci videoda da söylemiştim arkadaşlar. Şimdi Temo'nun demo verilerini eklediğimizde, içeri çektiğimizde gelen sayfalar var. İngilizce tabii ki onlar. Bir de WooCommerce'i kurduğumuzda Türkçe olarak eklenen sayfalar var. İşte örnek olarak vermiştim arkadaşlar. Bir kart mesela, bir de sepet var bakın. Nerede sepet? Sepet. Şimdi WooCommerce normalde kullandığı sayfayı burada yanında gösterir. Bakın sepet sayfası diye kullanıyor zaten. Ne yapıyoruz? Kart sayfasını otomatikman zaten eliyoruz. Çıkarıyoruz bunu. Silelim gitsin. Checkout ödeme sayfası. Bakalım şimdi ödeme sayfası. Ödeme sayfası. Bunu da kaldırın. Bu da çöp. İletişim var mıymış? Yok. Mesela iletişim, bunu hatta şuradan başlayalım. Hakkımızda var mı? Yok. Şunu bir düzenleyelim. Hakkımızda dedik. İnternet link adresini de şöyle düzeltelim. Güncelle diyelim. Tamam. Kontak, bu da iletişim. Bunu da düzeltelim. İletişim dedik. Bunu güncelledik. Blog, tamam, blog kalsın. Kurs listesi. Kurs listesi dedik. Güncelle diyelim. Dashboard, kontrol paneli arkadaşlar. Evet, bu şöyle bir görüntüle diyelim bakalım. Bakın boş. Tamam. Buradaki kontrol paneline bakalım. Bakın kullandığımız kontrol paneli bu. O yüzden dashboard çöp. Eğitmen kaydı. Eğer birinci videoda da dediğim gibi eğitmenleriniz olacaksa eğitmenlerin kayıt yapabilmesi için bir sayfa. Bu kalıyor. Geri ödeme ve iade politikası. Sonuçta WooCommerce'te ürün sattığınız için bununla ilgili bir yazı yazmanız lazım. Yani satış şartları ile ilgili, işte iade, genellikle bu kurs durumlarında iade bilmiyorum, olmuyor herhalde. Çünkü sanal ürün olduğu için olmuyor gibi biliyorum ben, ama neyse, onu bir araştırmak lazım yani. Hakkımızda tamam, hesabım, iletişim. Bu neymiş? Bu neymiş ya? Eğitmen kaydı. Zaten var. Şöyle görüntüle diyelim. Evet. Tebrikler, artık bir eğitmen kayıt oldunuz diyor. Şuna bakalım o zaman. Bu da aynı, o da aynı. Evet. O zaman şunu bir atalım. Bu eğitmenler sayfası. Eğitmenler sayfasını kullanmak isterseniz arkadaşlar, bakın şu sayfa. Burada eğer eğitmenleriniz varsa eğitmenlerinizin burada fotoğraflarını koyabilirsiniz. Hatta bunlarla ilgili kısa bilgi de oluşturabilirsiniz. Tabii size kalmış, kullanmak istiyorsanız. Ben kullanmayacağım. O yüzden bunu neredeydi? Şöyle yapalım. Taslak olarak bırakacağım. Taslağa dönüştür diyelim. Tamam. Şunu da düzeltelim ama. Eğitmenler diyelim. Taslağı kaydet. Tamamdır. Başka kontrol, kursiz, mağaza. Şimdi mağaza, bakın. Mağaza
sayfası WooCommerce'in shop, hani shop sayfası, ürünlerimizin gösterdiğimiz sayfa. Bu şekilde geliyor mesela. Ama bu Tutor'da mesela bu şekilde sayfada şöyle gösterelim. Bakın. Yani ana sayfa olarak algılıyor bunu zaten. Marketplace Plus, yani mağaza alanı ya da ne diyeyim, market alanı gibi, satış alanı gibi bir şey düşünün. Burada bu şekilde gösteriyor. Bakın, ana sayfayı yani gösteriyor aslında. Şimdi bunu şöyle yapalım, ne yapalım? Kurs listesinde de zaten bu ürünleri, kurslarınızı göstereceksiniz bir yerde. Bakın, bu şekilde göstereceksiniz zaten. Yani çok bilmiyorum, kullanır mısınız? Ön sayfa. Bunu ana sayfa olarak değiştirelim. Şöyle ana sayfa diyelim buna. Kalsın. Ana sayfa olarak değiştirdik. Mağaza, yani bu da kalsın olmazsa. Mağaza, ödeme, öğrenci kaydı, gizlilik politikası sayfası. Bunu da Türkçeleştirelim. Buraya işte dediğim gibi kursunuzla ilgili gizlilik politikası, yani çerez bilgilerinizi, işte çerezlerle ilgili bilgileri yazabilirsiniz. Kredi kartı ya da işte kullanacaksınız PayPal falan, kredi kartı. Bu tarz şeylerin korunması, saklanması, sayfanızın işte SSL olaylarını falan, bunları yazmanız lazım. Yani biraz sitenizle ilgili, güvenlikle ilgili, gizlilik politikası ile ilgili bilgilerinizi geçmeniz lazım. Bunu da şöyle değiştirelim. Gizlilik politikası dedik. 2 tane varmış zaten. Güncelle diyelim. Ha, şuymuş. Tamam, bunu atalım. Geldik. Başka ödeme, öğrenci kaydı. Bu örnek sayfa demiş. Silelim. Ödeme sayfası arkadaşlar. Sepet, shop. Bakın burada da shop. Ya mağazayla shop, bu kullanılmıyor. Onu da silelim. Öğrenci kaydı. Ona bakalım. Zaten giriş yaptınız diyor. Öğrenci kaydıyla aynı değil mi? Aynı sonuçta. Evet. Şunu da silelim. Burada abonelikler, aslında abonelikler kullanır mısınız bilmiyorum ki. O da var. Şöyle görüntüle diyelim. Bakın burada isterseniz kursunuzu abonelik sisteminde de yaparsınız mesela, ama ben çok fazla görmedim. Kurs sayfalarında abonelik sistemi var mı bilmiyorum ama görmedim. Yani sonuçta belli bir ücretler, aylık, yıllık olarak belli ücretler talep edip belli başlı kursları mesela sınırsız kullandırtabilirsiniz. Yani izleyebilir, öğrenebilir. O size kalmış. Ama aboneliklerle ilgili mesela sayfanıza eklemek isterseniz, bununla ilgili bir tane videom var arkadaşlar. Ücretli abonelik nasıl yapılır, nasıl oluşturulur falan işte. O videoyu da seyredebilirsiniz. Onu da karta koyacağım. Yani linkini koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Güzel bir video. Etkili bir video, yani bayağı hoşunuza gider o. Söyleyeyim. Onu da şöyle düzenleyelim. Abonelikler diyelim. Abonelikler dedik. Güncelleyelim. Tamam. Başka ne kaldı? Şartlar ve koşullar var. Onu da düzenleyelim. Şartlar ve koşullar var dedik. Tamam. Başka kaldı mı? Kalmadı herhalde.
Sepet var. Tamam. Sepet sayfası. Bu tamam. Sayfaları da Türkçeleştirdik. Şimdi şöyle yapalım. Gelelim ana sayfaya. Kurs sitesi. Bakın. Şimdi şu menüyü bir düzeltelim. Menü kısmına geçelim arkadaşlar. Menüde de ön sayfada kullanmak istediğimiz sayfaları bir koyalım. Menülere nereden geliyorduk? Görünüm, menüler. Burada Footer 1, Footer 2, Footer 3 artı ana menü var. Mesela ana menü burası. Aşağı indik. Footer 1, 2, 3. Evet 1, 2, 3 bu şekilde olması lazım. Gelelim ana menüye seçtik. Bunları tabii Türkçeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunlarda bir sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Ana menü diyelim. Ana menü. Menüyü kaydet diyelim. Ana menü. Ana sayfası, kurs sitesi. Mesela şunu toplu için. Buradan kullanacaklarımızı alalım. İletişimi aldım. Hakkımızı da aldım. Yok abonelikler. Bunları istemiyoruz. Silelim. Tabii siz kullanmak istiyorsanız ona göre menünüzü eklersiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bizim kullanacağımız 4 tane kısım olacak. Sayfa olacak yani. Şu şekilde olacak yani. Kurs sitesi hakkımızda iletişim olacak. Yani çok böyle ayrıntıya falan girmenize gerek yok. Sonuçta kurs sayfası böyle biraz da sade olsun. Özellikleri olsun yani. Ana menü dedik. Şimdi Footer 1'e bir bakalım. Buna mesela alt menü 1 diyebilirsiniz. Alt menü 1. Özel bağlantı, kariyer, blok. Bunlar tabii arkadaşlar şeyi yok. Mesela işte buraya mesela hakkımızda evet yapabiliriz. Mesela burada ne yapmışız ona bir bakalım. Hakkımızda giriş sayfasını eklemişiz. Eğitmen kaydı, öğrenci kaydı bu şekilde düzeltelim. Şunları bir atalım, silelim ilk önce bir. Kaldırdık. Şimdi buraya hakkımızda bir alalım. Ondan sonra tümünü göstersin ya. Evet. Eğitmen kaydı. Öğrenci kaydı. Ne vardı? Giriş vardı bir de. Tamam. Kontrol sayfası. Kontrol paneli yani. Bir de hakkımızda vardı değil mi? Tamam. Şöyle. Hakkımızda şuraya alalım. Eğitmen kaydı. Kontrol paneli. Bunu şöyle yapalım. Giriş yapalım mesela. Değiştirelim ismini. Menü ismini değiştiriyoruz tabii ki. Onu da üste alalım. Hatta şunu üstüne alalım şöyle. Eğitmen kaydı, öğrenci kaydı. Tamam. Bir kaydedelim. Yenileyelim bakalım sayfaya. Giriş hakkımızda. Eğitmen kaydı. Şimdi bunu bir özel sayfayla yapacağız. Bakalım oradan. Geldik kurs sayfasına. İndik footer'a. Giriş kontrol paneli. Bakın buradan giriş sayfası. Eğer zaten üye değilse şimdi üye ol dediği buradan mesela dolduracak, üye olabilecek arkadaşlar. Geldik geriye. Hakkımızda sayfası. Tabii bu da Türkçeleşecek. Eğitmen kaydı. Eğitmen eğer dediğim gibi eğitmenleriniz olursa buradan eğitmenlik başvurusu yapabilirler arkadaşlar. Eğitmen olarak kaydol. Açarsanız tabii ki. Öyle de öğrenci kaydı var. Öğrenci kaydı da bu şekilde. Böyle. Tamamdır. Kalsın aşağıda o zaman. Geçelim 2'ye. 2'de ne varmış? İşte ya buralara çeşitli şeyler, kurs, üyelik, eğitmenler, sıkça sorulan sorular kısmı yapın. Yani olsun. Sayfada olsun arkadaşlar. Tavsiye ederim. Faydalı yani. Böyle bir alan yapabiliriz.
Üçüncünde de ne varmış? Forum, belgeler, şartlar, iletişim falan varmış. Ya bu şekilde arkadaşlar değiştireceksiniz. Başka bir şey yok bunda zaten. Onu komple, gerçi silmeyelim. Türkçeleştirelim bunları mesela. Şunu kurs demiş. Mesela bunu bir silelim. Kurs listesi sayfalar nerede? Kurs listesini mesela alabiliriz. Şöyle alt tarafa. Bunu silelim. Kaldırdık. Eğitmenler. Yani eğitmen sayfanız varsa eğitmen, yok pardon, eğitmen. Biz kullanmayacağız gerçi dedik değil mi? Yani eğitmenler diyelim biz gene. Eğitmenler. Sıkça sorulan sorular. De, dedik. Tamam. Bir de iletişim ekleyelim şuraya. Tamam, böyle olsun. Buna da alt menü 2 dedik. Kaydedelim. Bu şekilde. Üçüncü bölümü de arkadaşlar bu şekilde değiştirebilirsiniz. İstediğiniz menüleri koyabilirsiniz diyelim. Tamam. Çünkü çok fazla da böyle yani detaylı gitmem, çok uzun olacak olay. Nasıl yapacağınızı, nereden değiştireceğinizi, yani neler ekleyebileceğinizi gösteriyorum. Geldik şimdi yine menüleri bitirdik diyelim. Şimdi şu var arkadaşlar, bakın bu sizin kontrol paneliniz gibi bir şey. Öyle diyeyim size. Bunu yani ben baktım nereden değiştirebilirim diye falan. Arkadaşlar yok, bulamadım. Yani değiştirilemiyor herhalde büyük bir ihtimalle. Çünkü Tutor'un kendi temasının bir özelliği mi diyeyim artık, bir şey bu. Burada mesela bu şekilde sabit geliyor. Yani ben bunu bir değiştirmek istedim, başka bir şey yapayım dedim, şöyle bir şey, ama ya olmadı. Eğer siz biliyorsanız bilmiyorum, hani söyleyin arkadaşlar, ona göre de bir bonus video çekeriz en azından. Ama ben değiştiremedim arkadaşlar. Eğitmen olarak farklı, öğrenci olarak farklı bir panel geliyor. Kontrol paneli geliyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Onu yaptık. Başka ne vardı? Şimdi logomuzu, evet şurayı, nasıl, burası herhalde iyi. Herhalde iyi. Şimdi logoyu bir değiştirelim. Logomuzu normalde başlangıçta birinci videomuzda bir şey eklemiştik arkadaşlar, hatırlıyorsunuz değil mi? Bu Tutor Starter diye bir şey vardı işte, hani demo verileri eklediğimiz, bakın eğitmen başlangıç, şu sembolden hatırlayın. Şuraya bakın, şimdi gelelim. Buradan renkleri, site renklerini, yani sayfanın renklerini özelleştirebiliyorsunuz. Anlatmıştım zaten. Bakın burada direkt özelleştirmeye geçiyor. Zaten ana renk, gövde metin rengi bilmem ne falan demiş zaten, bakın. Oradan değiştirebilirsiniz. Biz değiştirmiyoruz, kalsın. Buradan sitenizin genişliğini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. İçerik genişliği bakın 1140. Bunu 1200 de yapabilirsiniz. 1400 de yapabilirsiniz. Size kalmış. İsterseniz de daraltabilirsiniz de. Öyle bir durum. Layout yani genişliği. Header kısmı işte. Header az önce işte üst taraf şu panel arkadaşlar, bakın bu panel. Üst kısım paneli. Burada logomuzu bir değiştirelim. Logo değiştir. Evet, logomuzu değiştirelim. Buraya şimdi bir tane logo yükleyelim. Benim yaptığım neydi o? Ona bir bakalım arkadaşlar. Şunu bir yükleyelim. Aldık. Seçtik. Kırpmayı artla. Bu şekilde gelsin. Şunu da değiştirelim. Bu da gene aynısını kullansın. Ne oluyor? Tamam. Bu şekilde kullansın. Şimdi burada size bazı seçenekler vermiş. Mesela header'ı bu şekilde varsayılan olan, bakın arama kutucuğu gitti arkadaşlar burada. İşte üst bilgi şeffaf demiş. Bakalım onlara da. Bu şekilde yani o çok, bu tabii ki arka panelin şey olması lazım ki çok şey değil, kullanışlı değil. Bu şekilde olabilir. Tam genişlik demiş. Burada bu tarafa sağa sola
Geçecek herhalde değil mi? Tabii bu şekilde olur. Yani menüleriniz mesela fazlaysa, fazla bir şey göstermek istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Arama kısmı yok bunda ama bakın. Ya da üst bilgi tam genişlik merkez demiş. Yani şu menüler ortaya mı gelecek bu sefer? Tabii ki. Yani bu şekilde olacak. Ya bunu da kullanabilirsiniz aslında. Yani şöyle bir yapalım, bir dakika şeye bakacağım, bir de cep telefonuna nasıl gösterecek? O da önemli çünkü arkadaşlar, yani sayfalarınızı düzenlerken de cep telefonuna duyarlılığı nasıl, ona bir bakmak lazım. Bazı şeylerde yani, çünkü ağırlıklı olarak cep telefonundan giriliyor ama bakalım nasıl oluyor, nasıl ediyor. Tablette böyleymiş. Cep telefonunda da gayet güzel, iyi. Yani tabii bu şeyi hmm, şöyle bir keşimeşi silmedik değil mi biz? Yok, tümünü temizle dedik. Aynen bu şekilde. Şimdi bakalım. Evet. Bu şekilde menü geliyor. Kontrol paneli de bu şekilde geliyor. Güzel ya. Evet. Güzel. Menümüz de bu şekilde geliyor. Cep telefonunda böyle. Tablette de böyle bu şekilde. Yani tema olmasına rağmen güzel. Neyse kapatalım bunu. Yani çalışıyor. Menü kısmı güzel. Üst bilgi, arka plan rengi. Şu arka plan değiştirebilirsiniz. Menü bağlantıları rengi. Menü tipografisi. Buradan büyüklüklerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın cep telefonu için işte zaten cep telefonu, masaüstü, tablet, bu da cep telefonu şeklinde göstermiş. Tamam. Buton rengi, geçtik, kenarlık bilmem ne filan, işte bunlar özelleştirmemize bağlı. Şimdi şu kısım var bakın. Buraya arkadaşlar e, giriş yapalım. Yani giriş mi diyelim ya? Kayıt ol mu diyelim? Kayıt ol kısmını kullanabiliriz aslında. Kayıt ol diyelim ya da. Yani zaten özel sayfada neydi arkadaşlar? Baktığınız zaman giriş kısmına tıkladığı zaman zaten kayıt ol'la birlikte geliyor bir yerde de, ama giriş kısmını kullanalım. Biz kayıt ol için farklı bir şey kullanmamız lazım o zaman. Tamam, giriş ol. Giriş yap. Giriş ol. Lafa bak. Giriş giriş yap diyelim. Buranın linki de neydi arkadaşlar? Onu bulmamız lazım şimdi değil mi? Kontrol paneli. Kopyala diyelim. Geldik. Kontrol paneli linkini yapıştırın. Şu şekilde giriş yap. Tamam. Başka bir şey var mı? Burada yok. Buton tipografisi demiş. Büyüklüğü işte, yazı karakteri büyüklük, küçüklüğü. Tamam. İşimizi görür. Oradan çıktık. Header'ı bitirdik. Footer'a bir bakalım. Alt kısım arkadaşlar. Alt kısım menüleri. Şunlardan da bakın, isterseniz buradan da özelleştirebiliyorsunuz. Yani şu kalem işaretleri özelleştirilebilir anlamına geliyor, yani öyle diyeyim size. Mesela yani buradan şunun üstüne basın. Bakın. Buradan mesela bunu özelleştirebileceğiniz kısımlar, yazı şeklini işte bilmem ne filan, buradan fontunu e, değiştirebilirsiniz. Buradan mesela bakın, yazı karakterini bilmem ne filan değiştiriyorsunuz. Tipografisini değiştiriyor yani. Geçtik. Neredeydik? Footer'daydık. Daldan dala da atlıyoruz ya. Şimdi şu kısma geldik. Tamam, anladım. Gutenberg blok tarzında tabii ki bunlar arkadaşlar. Bunları hemen buradan değiştirelim mesela. Şunu alalım. Buraya yapıştıralım. Bu şekilde logomuz da var. Alt kısım bileşeni demiş. Quick links, yani şu kısım. Bakın. Arkadaş. Bir dakika, şunu bir kaydedelim. Şuradan daha
Buradan değil, şeyden, bileşenler kısmından. Neyse. Buradan da giriyoruz zaten de. Geldik şimdi. Sosyal medya simgelerini göster diyor. Burada bir hatası var işte. Orada arkadaşlar şeyi göstermiyor. Bakın sosyal medya simgesi falan yok. Yani burada normalde şey yapmış ama Tutor'un kendi şeylerini yapmış ama yok. Buraya mesela farklı bir eklentiyle sosyal medya simgesi eklenebilir. Yapılabilir bu da. Onu da görmüş olduk. Geçtik. Şuna bir gelelim. Biz bunu değiştirmiştik zaten. Ya bu işte biraz şey cache problemleri var arkadaşlar. Var. Yani şunu temizleyelim. Ya bir yönden iyi, bir yönden de işte çalışırken biraz sıkıntı oluyor size de. Biz bunu kaydetmedik mi yoksa ya demin? Günahını almayalım da. Kaydetmemişiz demek. Görünüme geldik. Bileşenlere gireceğim. Buradan değiştireceğim arkadaşlar. Bu da klasik mi geldi gene? Klasik. Yok. Normal. Alt bilgi. Widget. Şunu kopyala dedik. Yapıştıralım şuraya. Tamam. Alt kısım bileşen. Quick links. Hızlı ulaş diyelim buna. Buradan menüleri seçebiliyorsunuz. Tamam. Neymiş? Research. Buna da destek diyelim, değil mi? Destek mi diyelim? Ya, yardım sayfası. Menüsü diyelim. Tamam. Buna da destek diyelim. Alt bilgi sosyal medya yok. Pasif bileşenler yok demiş. Şimdi güncelleyelim. Şimdi bir yenileyelim. Yardım, destek bilmem ne, tamam. Tamam. Yani şu logoyu değiştireceğiz değil mi? Logoyu değiştireceğiz. Geldik gene şeye. Şuraya bir gelelim gene footer'a. Footer. Alt bilgi. Oradan görseli. Bu beyaz diyor tabii ki. Bizde beyaz var mı? Beyaz logo yaptık mı? Yapmadık. O zaman bunu seçelim gene. Bunu da değiştirelim. Gene aynısını seçelim. Bu alt kısım şurası. Tabii dediğim gibi arkadaşlar bunu şu şey varmış aslında ya. Bir tane beyaz yazılı varmış. Pardon. Bu renkli demişiz. Bunu yükleyelim o zaman. Tamam. Onu yapalım. Bunu da değiştirelim. Tamam. Tüm hakları saklıdır. Buraya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Dedik. Tamam. Evet. Telefonda kısım neredeydi ya? Telefonda kısım. Buradan bir bakalım. Telefonda kısımda böyle. Oraya telefon numaranız artı 90 558 858 dedik. Info. API.
Mail adresimizi de yazdık. Tamam, alt kısmı da düzelttik. Tamamdır. Çıkalım. Cache'lerimizi silelim. Tamamdır. Header ve footer, yani üst taraf menülerin olduğu kısım ve alt taraf, alt kısmı menüler var tabii ki orada da. Onları arkadaşlar düzelttik. Dediğim gibi siz kursunuza göre oralara menülerinizi ekleyebilirsiniz. Nereden ekleneceğini, nasıl düzeltileceğini, nerelerden menü ya da header'ı nasıl değiştireceğinizi gösterdim. Sayfalarımızı Türkçeleştirdim. Fazladan gelen sayfalar, onları kaldırdık, temizledik. Şimdi ne yapalım? Sayfanın artık ön tarafı biraz şöyle bir düzeltelim. Resmi değiştirelim. Artı Elementor'la nasıl eklentiler var? Kurs yani tutor'un eklentileri var. Onları bir görelim arkadaşlar. Ana sayfamızda ne yapıyoruz? Elementor'la yüklediğimiz için arkadaşlar, bakın Elementor kullandığımız için özellikle öyle diyeyim. Şuradan Elementor'la düzenleyin dediğinizde zaten düzenlenecek kısımları size gösterecek artık. Gene geldi. Neyse, geldik şimdi şu arka plandaki resmimizi bir değiştirelim arkadaşlar. Oraya bizim kullandığımız bir resmi ekleyelim. Neredeydi? Şunu alalım. Bu arada tabii ki FreePik'ten alıyorum ben. Ücretsiz resimleri alıyorum arkadaşlar. FreePik'e de teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani çoğu böyle bu konularla uğraşan arkadaşların kullandığı bir internet sitesi. Güzel. Ücretsiz kısımlarını kullanabiliyoruz nasıl da. Güzel resimler, videolar falan var. Semboller, logolar var. Tavsiye ederim. Şimdi bunu kullanacağız ama resmi bir düzenle diyelim. Niye? Evet, şöyle yapmamız lazım. Resmi bir düzenle diyelim. Bunu bir çevirmemiz lazım değil mi bizim? Yatay döndür dediğimizde aynen bu şekilde gelmesi lazım. Düzenlemeleri kaydet. Çünkü yazı gelecek o tarafa. Yani bu şekilde aynen. Böyle olması lazım. Evet, resmimizi değiştirdik. Şimdi şu yazıyı bir değiştirelim. Ne demişiz buraya? Şimdi tabii ki buradan kopyalayacağız arkadaşlar. 2 saat yazmayla falan uğraşmayalım yani. Aldık, yapıştıralım. Şöyle bu şekilde, bakın yani düzeltilebilecek alanları zaten Elementor size gösteriyor arkadaşlar, bakın. Yani nerede düzeltebilirsiniz? Bazı alanları da tabii ki bilmeniz lazım. Yani şu arka alanı buranın blog sayfası, yani blog kısmına geliyorsunuz, buradan değiştiriyorsunuz. Ama onun haricinde bakın yazılar, işte butonlar, bilmem ne falan, burada üstüne geldiğiniz zaman size nereden nasıl düzeltileceğini gösterebiliyor. Elementor'u seviyorum ya, güzel. Yani bayağı kolaylaştırdı, hızlandırdı işleri baktığınız zaman. Tabii karşı olanlar da var buna da. Bir şey diyemeyeceğim tabii ki. Ne diyeyim? Tercih meselesi. Buraya da yapıştırdık bunu. Şimdi burada kursları keşfedin. Bir tane sayfa direkt mesela buraya tıkladığı zaman direkt kurs listesine gidebilir. Mesela değil mi? Evet. Kurs listesine gidebilir. Şunu kaldıralım. Şunu kaldıracağız arkadaşlar. Yoksa bunu kaldırırsanız komple böyle gider arkadaşlar. Bu alan kalacak. Sonuçta burada durması için bir yerde. Onu düzeltelim. Kurslara git diyelim. Kursları ya da şöyle kursları incele. İncele diyelim. Linki de arkadaşlar kurs listesinin linkini alacağız. Şu bağlantı adresini kopyala. Buraya yapıştıralım. Tamam mı? Tamam. Bu şekilde. Şimdi şu alan arkadaşlar, bakın şimdi güzel bir alan. Burada tema, yani nasıl diyeyim, bir özellik, özelliği arkadaşlar. HTML kodu olarak eklenmiş. Bakın başta böyle karışık gelebilir. Ya nasıl bir şey falan, nasıl ekleniyor? Tabii bu geliştiricinin işte bir CSS işte kullanarak, ondan sonra şeklini
Yani şu duruşu, stilini değiştirmiş tabii ki baktığın zaman. Artı işte biraz da HTML kodu kullanarak bu şekilde bir seçenekler yapmış. Bunu isterseniz kaldırırsınız, isterseniz de kendi kategorilerinize göre düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani hiçbir sıkıntı yok. Mesela nereden düzenleyeceksin? Şimdi web desync yazıyor mesela, değil mi? Bakın şimdi HTML kodu altına geldiğinizde bak, şurası zaten kategori kısmı. Bakın zaten resmi nereden almış? Hep Tutor'un kendi sayfasından almış. Görüyor musun? Bunlar hep Tutor'un kendi sayfasında zaten. Web desync. Mesela buna ne diyelim? Yazılım diyelim mesela, örnek olarak. Yazılım. Bak, olduğu gibi değişti. Linki de mesela kategori linkini oluşturduktan sonra, yani kategorilerinizi oluşturduktan sonra bir link mesela şöyle yapalım ona da. İşte, gerçi bunda da şey yok ki, yazılım verdik. Kategori şey bulmamız lazım. Kategori linklerini bulmamız lazım ki oraya yapıştıralım. Yani velhasıl bakın kategori, aynen kategori buradan mesela isterseniz şöyle bir şey var. Üstüne basıp linkle kategoriye ulaşabilir ama burada mesela şeyi kaldırmışlar. O olayı kaldırmışlar arkadaşlar. Yanlış anlamadıysam. Ya da yok, var ya, var, tamam, doğru. Yazılım. Bunu kaldırabilirsiniz, isterseniz kaldırmazsınız arkadaşlar. Size kalmış ama nasıl değiştireceğinizi bakın gösteriyorum yine. Şuna bakalım mesela. Ona mesela ne diyelim? İsterseniz hani rengini mengini de değiştirebilirsiniz. Burada CSS üzerinde oynarsınız. Onu da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış bir şey. Mesela desync demiş, buna ne dedik? Yazılım gelişim diyelim. Ona da atalım. At kafadan isim diyelim. Gelişim. Gelişim. CSS, JavaScript bilmem ne falan. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. Eğer linkiniz varsa da arkadaşlar, örnek olarak şöyle yapalım. Aldık, şu linki aldık mesela. Şuraya yapıştıralım bakalım. Normalde bu şöyle olması gerekmiyor muydu ya? Neyse, bir deneyelim bakalım. Gelişim. Ya, tamam, bu şekilde de çalışıyormuş demek. Aynen çalışıyormuş, doğru. Tamam, doğru. O buradaymış zaten. Class'ın önündeymiş, tamam. Yani bu şekilde değiştirebilirsiniz. Bunları da Türkçeleştirme, bakın gene bu şekilde geldik. Alın buradan Türkçeleştirme yapın. Çevir, öne çıkan kurslar dedik mesela. Şuradan yapacağım. Tamam. Geldi. Şimdi şu modüle bir bakalım. Bu neymiş? Ders listesi düzenle. Buradan 4'e kadar demiş. Şunu 3 yapalım. Mesela bakın 3 biraz daha büyük. Şimdi bunun 3 yaparsanız da şöyle bir durumu var. Hemen onu da göstereyim. Şuradan, hatta özel sayfadan bakmamız lazım bizim ona. Bakın 3 olduğu zaman fiyatlarda mesela bu yazılar 4'te şey oluyordu arkadaşlar. Aşağı doğru sepete, yukarıda ekle, aşağıda oluyor. Bu şekilde olduğu zaman da en azından tam bir sütuna, bölüme ayrılmış oluyor böyle. O yönden güzel. Yazılarınız da mesela uzun olabilir. Bu şekilde 2 satır olabilir ya da. Mesela o yönden de iyi olur. Standart bir tarza gelmiş gibi bir şey olabilir yani. Onu söyleyeyim, onu göstermek istedim. Başka ne var? Sayfa başı kurs sütunlar 3 mesela. Sayfa başı, bunu da 12 yapalım. 12 tane göstersin ana sayfada. Çok mu oluyor bu sefer? Bayağı, ya da yok, gerekiyor işte. 12 9 olsun. 8 değil, 9 olsun. Tamam. Bu şekilde. 9 tanesini göstersin. Duvar neymiş ya? Bakalım. Neymiş? Arka plan gibi bir şey miymiş? Olabilir. Avatar demiş. Burada kursu verin avatar. Evet, şu şekilde. Tamam, güzel. Zorluk seviyesini gösterebilirsiniz.
Başlangıç, evet, bu da güzel bence. Gösterebilirsiniz. Kategori, kategoride yani kategorileri sildik gerçi. O da göstersin. Tamam, neyse. İstek listesini göstersin. Favori yani. Favorileri göstersin. Sayfalandırma, bunu da göstersin. Ana sayfada şu şekilde sayfa, ama bunu göstermesin ya. Kurs listesinde zaten burada önemli olan kursları mesela alabilirsiniz icabında. Gerçi o da mesela burada kategori var mı? Yani kategori var mı? Bakalım. Yani evet, sorgu. Evet, var. Mesela öne çıkan olarak yaparsanız mesela yalnızca burada öne çıkanları gösterebilirsiniz. Ya da tek bir kategori gösterebilirsiniz, bakın. Ya da birden fazla kategori gösterebilirsiniz. Şu an gerçi kategorileri eklemedik biz yazıya da. Onun haricinde ya da hariç tutma var mı? Sayfalandırma önceki ve sonraki. Tamam. Sonraki. Tek. Ya da önceki. Tamam. Gerçi kullanmayacağız ama olsun. Güncelleyelim gene. Ya şunun yerine mesela ne kullanabiliriz? Ona bir bakalım. Bir dakika. Şöyle yapalım. Şöyle bir şey. Mesela şimdi Elementor'un eklentiler kısmına geldik. Nerede Elementor'un? Ha, Tutor. Elementor Tutor'un eklentileri. Kurt puanı, eğitim maaşlığı. Buradan bakın, yani sıfırdan da yapabilirsiniz arkadaşlar böyle bir şey. Bakın. Görüyor musunuz? Sıfırdan da bir şeyler yapabilirsiniz burada. Hani kategori şeklinde mesela bu ilk şuradaki şeyleri bile oluşturabilirsiniz. Hepsinin özelliğini yapmışlar. Vermişler eklentisini yani. Biz oraya şimdi başka bir modül tarzında bir şey yapalım. Modül tarzında mesela ne var? Var mı bir şey, bakalım. Bunlar hep tek tek olan şeyler. Kurs yorumları, kurs istek listesi, kurs şablon, ders listesi. Şu kurs şablona bir bakalım. Bunun aynısı değil mi? Klasik. Ya aynısı değil. Şunun aynısı diyecektim de değilmiş, tamam. Buradan mesela şunu biraz daha küçülse, biraz daha küçült. Küçültmüyor mu? Ya çok da küçültmüyor. Kart şeklindeymiş, bakalım. Buraya kümelenmiş. Ha, bu şekilde. Üstte bindirilmiş. Bu nasılmış? Yak. Klasik diyelim. Gösterecek slaytlar 3 tane olsun. Masa üstünde. Bunda da değiştiriyor mu? 1. Evet. Böyle bir şey de kullanılabilirmiş. Aynen. Ya şeyin aynısı gibi. Şunun aynısı gibi sonuçta. Ders listesi bu. Ders listesiymiş. Öteki de kurs listesi diye geçiyor. Yani onu da görmüş olduk. Veriler. Başka ne varmış ki özelliği? Carousel settings varmış. Ha, bu carousel sisteminde. Carousel sistemi özelliği var. Sonuçta bu kendi kendine akacak arkadaşlar. Böyle böyle gidecek yani. Tamam. Başka bir modülü yok mu bunu? Buraya mesela şey yapabiliriz. Ne yapalım? Şuna şöyle yapalım. Aynen. Bir şey yapalım. Başlık. Ondan sonra bir tane de şey yapalım. Metin koyalım şuraya. Bunu tabii ki düzeltelim. Şöyle H4 yapalım.
Öne çıkanlar mı diyelim ona? Öne çıkanlar diyelim mesela. Öne çıkanlar gerçi vardı burada ya. Popüler kurslar diyelim mesela. Popüler kurslarımız. Popüler kurslarımız. Öğrencilerimizin en çok tercih ettiği kurslarımız. Tamam. Bu şekilde rengi şunun rengini de şöyle yapalım. Kurslarımız. Bu şekilde olabilir. Mesela buraya popüler neydi? Popüler kursların buraya mesela şey yaparız. Kategorilerde mesela öne çıkanları falan buradan gösterebiliriz arkadaşlar. Öyle bir şey yapabiliriz. Tamam. Öyle bir şey olabilir. Başka ne var? Ekleyebileceğimiz bir şey var mı bakalım. Yani kursla ilgili ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Ona bakmak istiyorum da. Kurs istek listesi, kurs yorumları. Bir de şöyle bakalım kurs yorumları neymiş? Ona bir bakalım. Kurs yorumları. Öğrenci puanları ve incelemeleri. Önce yorumlar. Hem tamam bunu da mesela şey yapılabilir bu. Widget kısmında falan widget kısmında mı kullanılır? Ya da sitenin yorumlarını arkadaşlar bu şekilde gösterebiliyoruz. Böyle bir şey var. Onu da şöyle olsa bir dakika kılavuz alsak konteyner. Şuraya içine alamıyoruz değil mi? Ha, şöyle yapalım o zaman. Hey, ne yaptık? Heh, pardon. Şunu silelim. Geldik. Kurs yorumları. Bunu sağına soluna falan şöyle bir eklememiz yok mu? Ekleyemez miyiz? Ekleyemiyoruz. Güzel olurdu. Bunu o zaman 2 sütun yapsaydık. Hmm, tamam. Şöyle yapalım. Şunu sildik. Yok, şöyle yapalım. Çoğalt diyelim. 6 verecek ama olmayacak. Doğru. Sildik. Bunu da sildik. Hatta konteynerimizi de silelim. Yeni bir konteyner ekleyelim. Şöyle yapalım. 2 tane aynen şuraya mesela şeyi alalım. Hemen kurs şablonunu alacağım. Arkadaşlar bunu şöyle yapacağım. Bir yapsak bakalım nasıl olabilir. 2 nasıl? 2 de evet olabilir. Onu biraz değiştirebiliriz. Şuraya da kurt yorumlarını alacağım bakayım. Kurt yorumları neredeydi? Kurs yorumlarını alacağım. Şu şekilde kurs yorumları bunu şöyle bir şey nasıl yaparız? Buraya bir şey daha yapmak lazım aslında. Ya da şunu çoğaltalım. Bu şekilde olabilir. Öğrenci puanları incelemeleri aslında şu başlığı da alıp buraya alsak 10 numara olur. Değil mi? Başlığımızı kurs şablonunun aldığı yere şuraya alsak şunu da alsak şuraya koysak tamam bu şekilde
Olabilir. Yani örnek olarak yapıyorum arkadaşlar. Siz bakmayın bana yani. Velhasıl bu şekilde değiştirebiliriz. Yani öyle diyeyim. Ne yapıyoruz? Başka mesela ne vardı? Ne vardı arkadaşlar? Ya bu şekilde ana sayfamızı bir şekilde düzeltiyoruz. Düzelttik diyelim, düzeltebiliyoruz yani. Burada daha fazla bir şey yapmaya gerek var mı? Yok bence. Şunları işte arkadaşlar dediğim gibi bakın yani üstüne geldiğinizde şuna öğrenci diyelim. Sertifika diyelim. Eğitmen diyelim ona da. Yayınlanan kurs. Yayınlanan kurslar dedik. Burada blok tarzı mesela bir şey yapılmış ama bu çalışmıyor herhalde çünkü. Evet ben fark ettim. O çalışmıyordu. Pardon şöyle bir alayım gene. Orada mesela siz yani link aslında link verebilirsiniz. Yazı eğer blog sayfası oluşturursanız mesela kursla ilgili ya da etkinlikler hakkında böyle blog sayfası oluşturursanız blog tarzında da yayınlayabilirsiniz. Yani menünüze blog menüsünü koyarsanız başlığını koyarsanız zaten blog yazılarınızı oradan takip edebilirler. Oradan da mesela bazı yazılara bu şekilde ya da başka bir eklentiyle blog mesela blog eklentisiyle mesela şeyde var mı? Yok. Öne çıkan mesela başka bir eklentilerle onu mesela blog şeyleri var. Eklentileri var arkadaşlar. Buradan blog yazılarınızı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Hadi şeye bir bakalım. Şunu kaldırayım ben de çok çirkin olmasın. O çünkü sonradan yapacağım bir şey aslında. Şimdi şeyle alakamız yok. Bu şekilde böyle mesela değişik bir şeyler yapılabilir yani. İlla olacak diye bir şey yok tabii ki de. Bunu kaldırdık. Onu da kaldıralım. Sayfa böyle çok fazla şey olmasın. Garip grup bir şey olmasın. Bu şekilde kalsın. Kurs listesi dediğim gibi burada kurslarınızın yayınladığınız yer arkadaşlar. Hatta şurada şey koyalım buna. Sayfalandırma koyalım ki belli bir şey mesela kısa kodla göstermişler bunu. Aslında buna kısa kodla evet. Niye kısa kod koymuşlar? O da var. Buraya mesela şey yapılabilir arkadaşlar. Buraya yapılabilir mesela. Hemen bir tane konteyner. Konteynerin içine gelelim. Kurs ders listesi mesela buraya koyabiliriz. Bu şekilde. Bu şekilde yapmışlar. Sayfa başı kurs 6. Kısa kodla ilgili şeye bir bakalım. Geliştiricinin bir sayfasına bakalım arkadaşlar. Kısa kodlarla ilgili bir şey var mı? Ona bir bakalım. Geliştiricinin sayfasına girdim arkadaşlar. Bayağı bilgi var açıkçası. Biraz inceledim falan. Short kodlarla yani kısa kodlarla ilgili tabii ki sayfası var. Burada çeşitli kodları vermiş. Kısa kodları vermiş. Buradan da işte özelleştirme imkanımız olacak. Oluyor yani öyle diyeyim size. Bu sayfanın linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Buraya girin arkadaşlar bence inceleyin. Profesyonel bir sayfa yapmak istiyorsanız buradaki bilgilere ulaşın. Ulaşın açıklamaları falan okuyun arkadaşlar. Güzel. Kaldığımız yerden devam edelim. İşte bu şekilde de buraya ekleyebilirsiniz ya da bu
tema ile birlikte gelen sayfayı özelleştirebiliriz biraz arkadaşlar. Gerçi kısa kod diyor ama işte burada mesela 9 tane değil de kaç tane kursunuz varsa onları gösterebilirsiniz. Ve birkaç tane short kod ekleyerek mesela sayfalandırma yaparak bunu kullanabilirsiniz. Ya da siz kendiniz bu şekilde ekleyebilirsiniz. Sonraki şeklinde değiştirebilirler. Yani böyle bir şey yapılabilir. Bunları tabii Türkçeleştireceksiniz. İletişim kısmı var. Bunlar da Türkçeleşecek. Şöyle şuradan çıkalım. Hakkımızda bunları da Türkçeleştirdikten sonra ben bunları tabii ki videonun dışındayken yapacağım arkadaşlar. Türkçeleştirmelerini yapacağım. Sayfamız artık sene sonuna kadar bir şekilde internette kalacak zaten. Kurs adında kalacak zaten. İletişim formu. Tamamdır. Çok fazla da uzatmayalım. Arkadaşlar online kursumuzun 2. bölümü bu. İşte bu sayfada yani bu videoda sayfamızda özelleştirmeleri yaptık. İşte menüleri oluşturduk. Menüleri kısaca onları göstermek istedim. Nereden nasıl değiştireceksiniz ya da işte Tutor'un nasıl eklentileri var, Elementor eklentileri var. Bunları nasıl farklı kullanabiliriz onları göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız, beğendiyseniz lütfen videoya beğeni atın. Diğer arkadaşlarımız da bu konularla ilgili arkadaşlarımızın da biraz daha öne doğru çıkarıp YouTube görmesini sağlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.